geldiniz. Bugün sizinle birlikte sürekli gelişimi hedefleyen çok güçlü bir aracı PÜKÖY döngüsünü konuşacağız. Evet, PÜKÖY yani planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Aynen. Bu yaklaşım hedeflere ulaşmak ve hep daha iyiye gitmek için kullanılan oldukça sistematik bir yöntem aslında. Kesinlikle. Bugün amacımız bu döngünün özünü farklı açılardan ele alıp sizin için en işe yarar noktaları ortaya çıkarmak. Bu arada başlamadan eğer lojistik ve süreç iyileştirme konularına meraklıysanız Lojitube kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyelim. Güzel hatırlatma. O zaman hemen konuya girelim. PÜKÖY tam olarak nedir ve neden bu kadar önemli? PÜKÖY en basit tanımıyla bir amaca ulaşmak ya da bir süreci daha iyi hale getirmek için izlediğimiz 4 adımlık kendini tekrarlayan bir yol haritası gibi. Evet, adımlar belli. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Aynen, bir işe karar veriyorsun, yapıyorsun, bakıyorsun nasıl gitti diye. Sonra da daha iyi nasıl yaparım diye düşünüyorsun. Döngüsel olması da kilit nokta burada. Evet, çünkü bitmiyor. Sürekli devam eden bir iyileştirme hali bu. Ve bu sadece süslü bir iş terimi değil, incelediğimiz pek çok kaynakta bunun kaliteyi, verimliliği ve en önemlisi sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmek için temel bir araç olduğu vurgulanıyor. Sürekli iyileştirme kültürü. Bu önemli. Çok önemli. Hatta bir kaynakta bir bitişi olmayan sürekli ilerleme ve dönüşüm olarak tanımlanıyor. Yani PUKO aslında mevcut durumla yetinmemek, hep daha iyisini aramak demek. Statükoya bir meydan okuma gibi. Anladım. O zaman ilk adımdan başlayalım. Döngünün temeli, planla. Bu aşamada sanırım o klasik sorular soruluyor değil mi? Ne, neden, kim, nasıl? Evet, yani tam olarak ne yapılacak, neden bu işi yapıyoruz, kim sorumlu olacak, nasıl bir yöntem izlenecek, nerede ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Bütün bu soruların cevaplandığı yer burası. Yol haritasını çizdiğimiz nokta yani. Aynen. Hedefler netleşiyor. Bu hedeflere ulaşmak için hangi kaynaklara, yani paraya mı, zamana mı, insana ihtiyacımız var, bunlar belirleniyor. Stratejiler, yöntemler, süreçler hepsi burada kararlaştırılıyor. Aslında tüm işin temelini burada atıyoruz. Bu aşamaya kritik denmesinin çok geçerli bir nedeni var. Planlamaya ne kadar çok kafa yorarsak, yani her detayı ne kadar iyi düşünürsek, olası riskleri ne kadar öngörürsek, O kadar iyi. al aşamasında o kadar az sorunla karşılaşırız. Yani daha az sapma, daha az maliyet, daha az efor. İyi bir plan gerçekten ilerideki pek çok baş ağrısını önlüyor. Mantıklı. Görev dağılımının net olması, herkesin neyi neden yaptığını bilmesi de yine bu aşamada sağlanmalı ki uygulama kısmında karışıklık olmasın. Bir de şu hedefler meselesi var. Hedefler belirlenirken çok dikkatli olmak lazım. Mutlaka ölçülebilir, ulaşılabilir, yani gerçekçi ve bir zaman sınırı olan hedefler olmalı. Hani SMART derler ya. Evet, smart hedefler. Özellikle o gerçekçi kısmı çok önemli. Bazen başta çok iddialı, ulaşılması zor hedefler koyuyoruz heyecanla ama sonra bir bakıyoruz olmuyor. Bu da motivasyonu düşürüyor, başarısızlık hissi yaratıyor. O yüzden verilere dayalı, ayakları yere basan hedefler belirlemek şart. Hayali hedeflerle yola çıkmak pek işe yaramıyor genelde. Bu dediğin kişisel hayatımızdaki hedefler için de geçerli sanırım. Mesela bir kaynakta kişisel planlama yaparken SWOT analizi yapmaktan bahsediliyordu. Yani kendi güçlü ve zayıf yönlerimizi, önümüzdeki fırsatları ve tehditleri bir masaya yatırmak. Evet, SWOT analizi. İyi bir başlangıç noktası olabilir. Yani sadece ne istediğimizi değil, mevcut durumumuzu da dürüstçe değerlendirmek. Bu planlarımızı daha sağlam bir zemine oturtmamıza yardımcı olur diye düşünüyorum. Peki plan tamam, her şey kağıt üzerinde harika. Sonrası uygulama, ikinci aşama. Yani artık kolları sıvama zamanı. Planlanan işlerin belirlenen kişilerce, kararlaştırılan yöntemlerle ve zamanlamayla hayata geçirildiği aşama bu. Eyleme geçme yani. Aynen öyle. Bir kaynakta çok güzel bir söz vardı. Yapmayacaksan planlamaya gerek yok diye. Çok doğru. Gerçekten de öyle. Hepimizin başına gelmiştir. Pazartesi başlanan diyetler salı unutulur ya. Plan dünyanın en iyi planı olsa bile uygulama adımı atılmazsa hiçbir anlamı kalmıyor. Burada kararlılık ve disiplin gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Uygulama olmadan plan sadece iyi niyet olarak kalır.
Bir de bu aşamanın başka bir kritik rolü daha var. Uygulama sırasında elde edilen her türlü bilgi, veri, gözlem, yaşanan aksaklıklar, başarılar, bunların hepsi bir sonraki aşama için, yani kontrol et aşaması için girdi sağlıyor. Ha, yani neyi kontrol edeceğimizi bilmek için önce bir şeyler yapıp sonuçları görmemiz lazım. Tam olarak öyle. Bu veri toplama kısmı bazen atlanabiliyor ama döngünün sağlıklı işlemesi için çok önemli. Ne olup bittiğini kaydetmek lazım ki sonra değerlendirebilelim. Planladık, uyguladık, verileri de topladık. Şimdi 3. aşamadayız. Kontrol etme. Burası sanırım işin hesap verme kısmı gibi. Bir kayme değerlendirmesi diyebiliriz. Planlanan hedeflere ne kadar ulaştık ona bakıyoruz. Evet, burada uygulama sonuçları, toplanan o performans verileri alınıyor, inceleniyor ve başlangıçtaki planlarla, hedeflerle karşılaştırılıyor. Hani şu soruları soruyoruz. Hedeflere ulaştık mı? Neler iyi gitti? Neler beklediğimiz gibi olmadı? Nerede sapmalar var? Dürüst bir öz değerlendirme anı bu. Aynen. Ve bu kontrolün sonuçları bize yolu gösteriyor. Eğer hedeflere ulaşıldıysa, plan işe yaradıysa, o zaman bu başarılı uygulamayı artık standart hale getirebiliriz. Yani bu yöntem iyiymiş, bundan sonra hep böyle yapalım gibi mi? Evet, tam olarak öyle. Bu standartizasyon başarının tesadüfi olmadığını, tekrarlanabilir olduğunu gösterir. Hem başarıyı garantiler, hem de o süreci artık çözülmüş kabul edip enerjimizi başka iyileştirme alanlarına yöneltmemizi sağlar. Kişisel hayata uyarlarsak, bir kaynakta geçtiği gibi hayatta kendine puan vermelisin. Kendini değerlendirmen gerekiyor ve kendine yalan söyleyemezsin. Bu belki de en zoru ama en değerlisi. Objektif olmak lazım. Kendine karşı dürüst olmak yani. Kesinlikle. Yine aynı yerden bir hatırlatma. Kontrol edemediğin şeyi yönetemezsin, yönetemediğin şeyi başaramazsın. Kontrol etmeden ilerlemek, gerçekten de pusulasız gemiyle yol almak gibi bir şey. Performansı izlemek, plana uygun gidip gitmediğimizi görmek için bu aşama şart. Ve geldik döngünün son halkasına. Ama belki de yeni bir başlangıca. Önlem alma. Burası kontrol aşamasında bulduğumuz o farkların, sapmaların kök nedenlerini araştırdığımız ve bunları ortadan kaldırmak için kalıcı çözümler geliştirdiğimiz yer. Doğru mu? Çok doğru. Yani kontrolde baktık, işler yolunda gitmiş, hedeflere ulaşılmış. O zaman bu başarıyı nasıl sürdüreceğiz, hatta daha da iyi hale nasıl getireceğiz, onu planlıyoruz. Önlem almak sadece hataları düzeltmek değil yani, başarıyı da pekiştirmek. Kesinlikle. Eğer hedeften sapmalar, hatalar, istenmeyen sonuçlar varsa, işte o zaman bunların tekrar yaşanmaması için düzeltici, önleyici aksiyonlar başlatıyoruz. Bu aşamanın ilginç bir yanı var. Aslında kendi içinde yeni bir Pukyo döngüsünü başlatabiliyor. Nasıl yani? Şöyle, bir sorunu çözmek için veya bir iyileştirme fırsatını değerlendirmek için aldığımız önlem aslında yeni bir plan gerektirebilir. İşte bu yüzden döngü sürekli devam ediyor. Her önlem al adımı potansiyel olarak yeni bir planla adımını tetikliyor. Süreç hiç bitmiyor. Plan sürekli revize ediliyor, yeni aksiyonlar belirleniyor. Anladım. Döngü kendini besliyor yani. Aynen öyle. Bir de burada önemli bir zihniyet meselesi var. İşler ters gittiğinde, bir sorunla karşılaştığımızda neden bu benim başıma geldi ya da kim yaptı bunu gibi suçlayıcı sorulara takılıp kalmak yerine Evet, genelde ilk tepki oluyor. maalesef onun yerine neyi farklı yapsaydım sonuç farklı olurdu veya bu sorunu çözmek için şimdi ne yapabilirim gibi sorulara odaklanmak çok daha yapıcı. Pukyo, suçlama kültürünü değil, öğrenme ve çözüm bulma kültürünü destekliyor. Bu çok değerli. İşlerde mi kullanılıyor? Yoksa daha geniş bir alanı var mı? Aslında kaynaklar tam tersini söylüyor. PKÖ şaşırtıcı derecede geniş bir alanda uygulanabiliyor. Mesela işletme yönetiminde, stratejik planlamadan tutun da günlük performans takibine kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Evet. Hatta kalite yönetimi sistemlerinin, özellikle de şu meşhur ISO 9001 standardının temelinde PKÖ mantığı yatıyor.
Kesinlikle. ISO 9001 gibi standartlar kuruluşların kaliteyi sürekli iyileştirmesini ister. PKÖ de bunun için biçilmiş kaftan. Aynı şekilde verimliliği arttırmayı hedefleyen süreç iyileştirme metodolojileri var. Lean ve Six Sigma gibi. Evet, duymuştum. Onların da temel motorlarından biri PUKÖ. Şirketlerin uzun vadeli stratejik planlama yaparken de hedefleri belirlemek, uygulamak, sonra piyasa koşulları değişince revize etmek için PUKÖ'den yararlandığını görüyoruz. Peki daha somut günlük hayata yakın örnekler var mı? Lojistik demiştik mesela. Evet, o depo örneği güzeldi. Şöyle düşünelim. Depoya yeni bir ürün geldi, bunu sisteme kaydedeceğiz. Planla, nasıl kaydedilecek, kim yapacak, nereye konacak, bunları belirle. Uygula, ürünü al, rafa koy, sisteme gir, kontrol et, rastgele bir ürünü seçip bak bakalım sistemdeki bilgiyle raftaki yer doğru mu, stok doğru mu? Önlem al. Eğer bir hata varsa, mesela ürün yanlış yerde veya sistemde görünmüyor, nedenini araştır. Eğitim mi eksik, sistemde mi sorun var, süreç mi yanlış tanımlanmış? Bulduğun nedene göre düzeltmeni yap, gerekirse planı güncelle. Bu basit döngü bile depodaki hataları azaltır, işleri hızlandırır. Gayet net. Peki ya kişisel hayatımız? O konuda ne diyebiliriz? PUKÖ, kişisel hedefler için de harika bir araç. Mesela ev almak gibi büyük bir hedef düşünelim. Planla, bütçeni yap, kredi seçeneklerini araştır, ne kadar birikim yapman gerektiğini hesapla, uygula, para biriktirmeye başla, gereksiz harcamaları kıs, belki ek gelir yolları araştır. Kontrol et, her ay veya 3 ayda bir bak bakalım, hedefin neresindesin, bütçeye uydun mu? Önlem al. Eğer hedeften saptıysan nedenini bul. Beklenmedik bir masraf mı çıktı, gelir mi yetmedi? Ona göre planı revize et. Belki bütçeyi daha sıkı tutacaksın, belki hedef tarihini biraz erteleyeceksin. Aynı mantık diyet yaparken de işler o zaman. Kesinlikle. Ya da yeni bir dili öğrenirken, bir müzik aleti çalmaya çalışırken. Her yerde işe yarar. Hatta çok basit bir pankek yapma örneği bile vardı kaynaklarda. Pankek mi? Evet, planla, tarifi bul, malzemeleri hazırla, uygula, karıştır, pişir, kontrol et, tadına bak, kıvamı nasıl, rengi iyi mi, önlem al, bir dahaki sefere biraz daha az şeker koyayım ya da tavayı biraz daha ısıtmam lazımmış gibi küçük ayarlamalar yap. Gördüğünüz gibi ölçek ne olursa olsun bir hedef ve iyileştirme isteği varsa PUKÖ iş başında. Gerçekten çok yönlüymüş. Bu kadar farklı alanda işe yaramasının sebebi de getirdiği faydalar aslında. Bunları bir toparlarsak, birincisi ve en önemlisi sürekli iyileştirme. Döngü zaten bunu garanti ediyor. Hiçbir şey durağan kalmıyor. Evet, hep daha iyiye doğru. İkincisi, etkin planlama. Kaynakları boşa harcamıyorsun, net bir yol haritan oluyor. 3. Kontrol ve izleme. Varsayımlarla değil, gerçek verilerle hareket ediyorsun. Performansı objektif görüyorsun. Bu önemli. 5. Hata azaltma ve problem çözme. Sorunları erken fark edip kök nedenine iniyorsun. 6. Esneklik ve adaptasyon. Belki de günümüz için en kritik fayda bu. Değişen koşullara hızla uyum sağlıyorsun. PUKÖ katı bir planı takip etmek değil, gerektiğinde planı güncelleyebilmek demek. Yani değişime açık olmak. Tam olarak ve son olarak bilgiye dayalı karar verme. Sürekli veri toplama ve analiz etme alışkanlığı sayesinde daha sağlıklı kararlar alıyorsun. Harika. Tüm bu konuştuklarımızı özetleyecek olursak, PUKÖ döngüsü ister dev bir şirketin iş süreçlerinde, ister kendi kişisel hedeflerimizde olsun, bize bir yapı, bir disiplin ve en önemlisi sürekli daha iyiye gitme yolunda bir rehber sunuyor. Gerçekten güçlü ve evrensel bir araç olduğu çok açık. Kesinlikle öyle ve şunu tekrar vurgulamak lazım. Bu sadece bir sorun çıktığında kullanılan bir tamir kiti değil. Tam tersine proaktif olarak yani sorun çıkmadan önce iyileştirme fırsatlarını aramayı, mevcut durumu sorgulamayı ve değişime adapte olmayı teşvik eden bir düşünce yapısı. Hani o işliyorsa dokunma anlayışı var ya. Evet. PUKÖ tam onun tersi. Daha iyi nasıl işler diye soruyor sürekli.
Peki, bu güzel sohbetin sonunda dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Bugün hayatınızdaki belki küçük bir hedefi veya farkında bile olmadan sürekli tekrarladığınız bir rutini düşünün. Bu rutine veya hedefe PUKÖ döngüsünü acaba nasıl uygulayabilirsiniz? Belki sadece bir sonraki adımı biraz daha bilinçli planlamak, denemek, sonucu şöyle bir gözlemlemek ve ufacık bir ayar yapmak bile bu döngünün gücünü görmek için iyi bir başlangıç olabilir. Denemeye değer, kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.